Yaratılışın hikayesini hepimiz biliriz. Tanrı Adem'i yarattı ve ona bir eş olsun diye onun kaburga kemiğinden Havva'yı var etti. İnsanlığın annesi ve babası. Peki ya bu hikaye eksikse, ya Havva'dan önce başka biri Adem'le birlikte onunla eşit olarak yaratılmış bir ilk kadın daha varsa, adı kutsal kitaplarda neredeyse hiç anılmayan, hikayesi kasıtlı olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülen fısıltıların kadını Lilith. Kimdi Lilith? Adem'in ilk eşi miydi? Neden cennetten kovuldu? Nasıl oldu da insanlığın ilk annesi olması beklenirken gecelerin kraliçesi ve iblislerin anası haline geldi? O, gerçekten de kan içen bir dişi iblis miydi? Yoksa ataerkil bir düzenin bastırdığı ilk isyankar, ilk feminist tanrıça mıydı? Bugün çağların perde arkasında insanlığın başlangıcındaki en büyük sırrın cennetten kovulan o ilk kadının izini sürüyoruz. Lilith'in izini sürmeye başladığımızda ilk fark ettiğimiz şey büyük bir sessizliktir. Ne Tevrat'ın ana metninde ne de Kur'an-ı Kerim'de onun adı açıkça geçmez. Bu çok tuhaftır. Eğer gerçekten ilk kadınsa neden hikayesi bu kadar özenle silinmiştir? Cevabın bir kısmı yaratılış kitabının kendi içindeki bir çelişkide gizli olabilir. Dikkatle okuduğumuzda Tevrat'ta iki farklı yaratılış anlatısı görürüz. Yaratılış 1. bölümde Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onları erkek ve dişi olarak yarattı der. Bu, erkek ve kadının aynı anda ve eşit yaratıldığını ima eder. Ancak hemen sonraki 2. bölümde Havva'nın Adem uyurken onun kaburga kemiğinden, yani ondan sonra ve ondan bir parça olarak yaratıldığı anlatılır. Birçok teolog ve araştırmacı bu çelişkinin aradan bir hikayenin çıkarıldığının kanıtı olduğunu düşünür. İşte o çıkarılan hikayenin kahramanı, yani Adem'le birlikte eşit yaratılan ilk kadın Lilith'ti. Lilith'in en net hikayesi kutsal metinlerin dışında bırakılmış Alphab of Ben Sira adı verilen eski bir Yahudi metninde karşımıza çıkar. Bu metne göre Tanrı ilk insan olan Adem'i yarattıktan sonra yalnız kalmasın diye onu tek başına bırakmaz ve tıpkı Adem gibi aynı topraktan onunla eşit bir varlık olarak Lilith'i yaratır. Ancak sorun çok geçmeden başlar. Adem, birlikteliklerinde kendisinin üstün olmasını, Lilith'in altta yatmasını ister. Lilith ise, biz ikimiz de aynı topraktan eşit yaratıldık. Neden ben senin altında olayım, ben de sana eşitim diyerek bu durumu reddeder. Bu sadece fiziksel bir pozisyon kavgası değil, tarihin ilk eşitlik ve egemenlik mücadelesidir. Anlaşmazlık çözülemeyince Lilith, Tanrı'nın kimsenin ağzına almadığı o gizli ve kutsal ismini zikreder. Bu isim ona muazzam bir güç verir ve anında kanatlanarak cenneti terk eder, Kızıldeniz yakınlarına uçar. Adem'in yalnızlığı üzerine Tanrı, Senoy, Sansenoy ve Semangelof adındaki 3 meleği Lilith'i geri getirmeleri için gönderir. Melekler onu bulur ve eğer geri dönmezsen her gün 100 çocuğunun ölmesine izin vereceğiz derler. Lilith cennetteki o aşağılayıcı yaşama dönmektense bu korkunç cezayı kabul eder ve meleklere karşı bir yemin eder. Adem'in soyundan gelen bebeklerin peşini bırakmayacağım. Ancak üzerinde sizin üçünüzün adının yazılı olduğu bir muska gördüğüm bebeklere dokunmayacağım. İşte bu metne göre Lilith, o andan itibaren insanlığın değil, her gün ölen kendi çocuklarının, yani Lilim denilen iblislerin anası olur. Peki bu Lilith figürü bir anda Yahudi folklorunda mı ortaya çıktı? Hayır, kökenleri çok daha eskiye, medeniyetin beşiği Sümer'e kadar uzanıyor. Sümer ve Babil metinlerinde Lilithu veya Lilu adı verilen dişi ve erkek ruhlardan bahsedilir. Bu varlıklar geceleri avlanan, erkekleri baştan çıkaran, hamile kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere musallat olan tehlikeli rüzgar ruhlarıdır. Londra'daki British Museum'da sergilenen ve Burney kabartması ya da Gecenin Kraliçesi olarak bilinen bu 4000 yıllık eser belki de Lilith'in en eski tasviridir. Eserde kanatlı, kuş pençeli çıplak bir tanrıça, 2 aslanın üzerinde dururken ve 2 baykuş ona eşlik ederken görülür. Güzelliği, tehlikeyi, geceyi ve bilgeliği aynı anda temsil eden bu figür, Sümerlerin Lilithus'unun, yani Lilith'in atasının ta kendisi olabilir. Bu, bize Lilith'in hikayesinin tek tanrılı dinler tarafından daha eski ve çok tanrılı bir dönemin güçlü ama tehlikeli görülen bir tanrıçasının şeytanlaştırılmasıyla oluşturulmuş olabileceğini gösteriyor.
yüzyıllarca bir iblis olarak anılan Lilith, özellikle son dönemlerde bambaşka bir kimliğe büründü. Gnostik metinlerde, ezoterik geleneklerde ve modern feminist akımlarda o artık bir şeytan değil, bir kahramandır. O, ataerkil bir otoriteye boyun eğmeyi reddeden, eşitlik için cenneti bile terk etmeyi göze alan ilk isyankardır. O, baskı altına alınmaya çalışılan dişil enerjinin, evcilleştirilemeyen doğanın ve cinsel özgürlüğün sembolüdür. Lilith, boyun eğmek yerine sürgünü seçen, kendi kaderini kendi çizen kadının arketipidir. Peki tüm bu mitleri, metinleri ve teorileri bir araya getirdiğimizde biz çağların perde arkası olarak nasıl bir sonuca varıyoruz? Bizim tezimize göre Lilith ne sadece bir mittir ne de kanatlı bir iblistir. Lilith, insanlığın başlangıcındaki bastırılmış tarihi bir gerçeğin sembolüdür. Anunnaki ve insanın yaratılışı videolarımızda konuştuğumuz gibi, eğer yaratılış hikayesi ileri bir türün genetik mühendislik programının bir yankısıysa, o zaman Adem ve Lilith bu programın ilk iki prototipi olabilir. Aynı topraktan eşit yaratılmaları aslında aynı genetik şablondan aynı anda üretildiklerini anlatıyor olabilir. Ancak Lilith, yaratıcılarının beklemediği bir sonuç vermiş olabilir. Tam bir bilinç, bağımsız bir irade ve sorgulama yeteneği. O, kontrol edilemeyen, kusurlu bir prototipti. Bu yüzden programdan çıkarıldı. Onun yerine daha uyumlu bir model olan Havva, doğrudan Adem'in genetik materyalinden ona bağımlı ve tabi olacak şekilde tasarlandı. Lilith'in iblislerin anası olması ise, onun soyunun veya ona katılan diğer isyankar varlıkların bu yeni düzene karşı çıkan öteki grup haline gelmesinin mitolojik anlatımıdır. Kısacası Lilith'in hikayesi, insanlığın başlangıcında var olan dişil gücün ve eşitlik ilkesinin, daha sonra kurulan ataerkil ve hiyerarşik düzen tarafından nasıl kasıtlı olarak şeytanlaştırıldığının ve tarihten silindiğinin en büyük kanıtıdır. Bizim vardığımız sonuç bu. İnsanlığın unuttuğu, unutturulduğu ilk anne. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lilith kimdi? Cennetten kovulan isyankar bir kadın mı? Gecelerin kraliçesi, kadim bir tanrıça mı? Yoksa insanlığın bastırılmış, unutturulmuş o dişil yüzü mü? Kendi teorilerinizi, düşüncelerinizi ve bu konudaki bilgilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu derin gizemi ancak birlikte tartışarak aydınlatabiliriz. Yaratılışın en büyük sırrının peşindeki bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, bazı hikayeler anlatılmadıkları için yok sayılmazlar. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.